Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Bektaşilikte kadın olgusu ve kadının yeri hakkında kısa bilgi sunmaya gayret edeceğiz. Gayret bizden, takdir hüdadan ve sizlerden diyerek sözlerimize başlayalım. Başlarken diyebiliriz ki yeryüzündeki bütün inançların, dinlerin uygulamalarını, olgulara bakış açılarını yaşadığı toplumun geçmişten, gelenek ve göreneklerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu itibarla Alevi Bektaşiliğin de kadına bakış açısını anlayabilmek için onun geçmişine bakmak ve tarihi kökenlerini incelemek gerekir. Eski Türk inançlarında atam gök, anam yer denir. Bu deyim erkek ve kadının eşdeğer olduğuna işaret eder. Dolayısıyla kadın ne kadar insansa erkek de o kadar insandır. Dede Korkut öykülerinde İslamlıktan önceki dönem Türk kadın tipleri çok güzel anlatılmıştır. Bu öykülerde kadının toplum içindeki yeri önemli ve mevkisi yüksektir. Erkekler önemli kararları eşleriyle birlikte alır, tek eşlilik esastır. Kadını boşamak, eş üzerine bir başka kadın almak hakkında en ufak ima dahi yoktur. Türklerde kadın bereket anadır, evin orta direğidir. Ailenin geleceği olan çocuklar kadınlarımıza emanettir. Oğuz Altay mitolojisine göre dünyanın yaratılışında kadının rolü büyüktür. Bu mitolojiye göre dünya evren yaratılmadan önce deniz yani Talay vardı ve baş yaratıcı olan Tanrı Kayrahan tek başına idi. Tanrı bu yalnızlıktan usanınca ne yapayım, ne yaratayım diye düşünmeye başladı. Ve düşünürken bir ilham geldi, önünde duran denize baktı. Denizde ak ine yani beyaz anneyi gördü. Ak ine baş yaratıcı Tanrı Kayrahan'a ettim bitti, yarattım oldu demesini söyledi. Ve gözden kayboldu. Bunun üzerine Tanrı Akine aldığı ettim, bitti, yarattım oldu ilhamı ile birlikte evreni yaratmaya başladı. Bu Türk destanı ile Ali İmran suresinin 47. ayetinde geçen kün feya kün, ol dedi ve oldu metni arasında ilginç benzerlik dikkat çekicidir. Görülüyor ki Türk ulusal yaratılış efsanesinde en kudretli yaratıcı olan erkek tanrı Kayrahan, Ak ine yani beyaz anneden kadından aldığı ilham ile bu evreni yaratıyor. Ak ine yani kadın olmasa Tanrı'nın tek başına evreni yaratamayacağı vurgulanıyor. Arap gezgin İbn Battuta ve Batılı gezgin Marco Polo, Türk hakanlarının kadınlarına çok saygılı davrandıklarını, yabancı konukları birlikte karşılayıp ağırladıklarını gözlemlerinde anlatmaktadırlar. Ancak Türklerde kadının üstün tutulduğu bu dönemin Arap dünyasında kadın maalesef ikinci plan atılmıştı. Çok eşlilik yaygındı. Boşanmalar çok kolaydı. Kadınlar boş ol kelimesiyle boşanır, alınıp satılır. Kölelerin kız çocukları da efendilerinin sayılır. Sahiplerinin her türlü istismarına ve sömüresine uğrarlardı. Çoğu yerde erkek sofrada yemek yerken kadın ayakta bekler, ona hizmet eder, her vesileyle kocasının ayaklarını öper fakat yine de haysiyet kırıcı muamelelere uğramaktan kurtulamazdı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Arap örf ve adetlerini ortadan kaldırarak kadınlara sınırlı da olsa bazı toplumsal haklar vermiştir. Ancak peygamber döneminde verilen bu haklar bilhassa Halife Ömer döneminde getirilen yasaklarla ortadan kaldırılmıştır. Örneğin peygamber döneminde serbestçe erkeklerle aynı kapıdan mescide giren ve erkeklerle sohbet edip onların arkasında saf tutarak ibadet eden kadınlara Halife Ömer öfkelenmiş ve birçok kısıtlamalar getirmiştir. Arap geleneklerine dayanan bu yasakçı uygulamalar sonraki yıllarda sanki İslam'ın bir parçası gibi uygulanır olmuştur. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, İslam Nasıl Yozlaştı isimli eserinde diyor ki, kadını hayatın dışına iten, onu zihinsel ve ruhsal bunalımların tutsağı haline getiren birçok uygulama gibi haremlik selamlık uygulaması da eski bir Arap örfüdür, Emevi uygulamasıdır. Ne yazık ki hilafet denen saltanat siyasetinin Yavuz Sultan Selim tarafından Arabistan'dan Osmanlı Devleti'ne taşınmasından sonra İslam'ın en güzel yorumu olan Türkmen yorumu Arabizm güdümüne girdi ve birçok Arap Emevi töresi İslam adı altında içimize sokuldu diyor Yaşar Nuri Öztürk. Sevgili dostlar,
Bu girişten sonra gelelim esas konumuz Alevi Bektaşilikte kadının yerine. Hünkâr Hacı Bektaş Veli Erenlerimiz diyor ki, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda erkek kadın farkı yok, eksiklik, noksanlık senin görüşlerinde. Bu konuyu Hacı Bektaş velayetnamesinden birkaç örnekle açıklamaya çalışalım. Güvercin donunda yola çıkan Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Rum ülkesine yaklaşınca mana aleminden Rum erenlerine Esselamu Aleyküm Rum'daki erenler ve kardeşler diye selam verdi. Bu sırada Rum ülkesinde 57 bin Rum erenleri muhabbet meclisindeydi. Rum'un gözcüsü de Karaca Ahmet oradaydı. Hünkârın verdiği selam Fatma Bacı'ya malum oldu. Bu kadın Sivrihisar'da Seyit Nurettin'in kızıydı. Henüz evlenmemişti. Meclisteki erenlere yemek pişirmekteydi. Karaca Ahmet Seyit Nurettin'in muhibbi idi. Fatma Bacı ayağa kalkıp hünkârın bulunduğu tarafa döndü, elini göğsüne koydu, 3 kere Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm dedi ve yerine oturdu. Meclistekiler onun bu halini gördüler ve sen kimin selamını aldın diye sordular. Fatma Bacı, Rum ülkesinde bir er geliyor. Siz erenlere selam verdi, onun selamını aldık dedi. Orada bulunanlar, bacı erenler dediğin er nereden geliyor dediler. Fatma Bacı, o Horasan erenlerinden. Fakat şimdi Beytallah tarafından geliyor diye cevap verdi. Bu menkıbeden de anlaşılacağı üzere Alevi Bektaşilerde kaç göç yoktur. Muhabbet meclisinde Rum erenleriyle birlikte Fatma Bacı da bulunmaktadır. Yine anlaşılıyor ki kadının sezgileri erkeklerden daha da üstündür. Zira hünkârın Beytallah'tan yani Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği insanların gönlünden Diyar-ı Rum'a, Anadolu'ya geldiği Fatma Bacı erenler orada bulunan 57 bin Rum erenlerinden daha önce hissediyor. Demek ki kadın bazı yönleriyle erkeklerden daha da nitelikli ve üstündür. Yine burada Alevilik, Bektaşilik açısından çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizler Ehl-i Beyt mensubu ikrarlı Alevi ve Bektaşiler Peygamber Efendimizin İmam Ali'nin Ehl-i Beyt mensupları ile birlikte yani hane halkı ile birlikte akşamları Fatma anamızın hanesinde yaptığı şekilde ibadet ederiz. Hane halkından olmayanlar, ikrar vermeyenler eşikten içeri alınmaz. Malum Peygamberimiz Selman Farisi'yi de hane halkından olarak kabul etmiştir. Bu itibarla ibadethanelerimiz olan Bektaşi hanelerde, cem ve meydan evlerinde Fatma anamızı temsil eden küre makamı, ocak postu mutlaka bulunur. Ocak kutsal bir ateştir. Ailenin, hayatın sürekliliğini koruyan tanrısal gücün varlığına işarettir. Aşımız orada kaynar, hamlar orada pişer. Ehl-i Beyt ocağının, ailenin kutsal ateşinin sönmemesini sağlamak, daima uyanık tutmak, bacasını tüttürmek görev ve sorumluluğu kadınlarımıza verilmiştir. Alevi Bektaşi kadınları Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin kurduğu Bacıyan-ı Rum geleneğinden gelirler. Bacıyan-ı Rum kadın esnaf dayanışma örgütüdür. 800 yıl önce kurulan bu örgüt Anadolu'da bulunan Gaziyan-ı Rum, Ahyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum gibi anılan örgütlerden birisi olup belki de tarihte üretim ve ticaret hayatının içinde bulunarak kendi kazançlarıyla hayatlarını sürdüren kadınların ilk dayanışma örgütlerinden, ilk kooperatiflerinden birisidir. Bacıyan-ı Rum mensubu kadınlarımız işgalci Moğollara ve onlarla işbirliği yapan Selçuklulara karşı erkekleriyle birlikte mücadele etmiş ve savaşmışlardırlar. Profesör Doktor İrem Mellikov bu örgütün liderinin Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin evlat edindiği ve bazı kerametlerini gösterip emanet ettiği Kutlu Melek ismiyle de anılan kadıncı kana olduğunu yazar. Görülüyor ki Avrupa'da 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan dayanışma örgütleri Anadolu'da 13. yüzyılda Alevi Bektaşi kadınlar tarafından kurulmuş ve hayata geçirilmiştir. Sevgili dostlar, şimdiye kadar sizlere eskiyi, geleneği anlattık. Peki günümüzde durum nedir diye sorulabilir. Bizler de diyebiliriz ki insan merkezli olan Alevi Bektaşilikte kadın erkek eşitliği
günümüzde de güçlü bir şekilde devam etmektedir. Tanrı herkesin tanrısıdır ve ibadet herkes içindir. Eşikten içeri girip er meydanında dara duran, ikrar veren kadın, erkek, herkes eşit bir candır. Birlikte ibadet ederler. Yapılan her önemli işte, alınan her önemli kararda eşler birbirlerinin rızasını almak durumundadırlar. Daha önceki videomuzda da belirttiğimiz üzere Bektaşi yolunda ilerlemek, derviş baba olabilmek için eşin, ana bacının rızası şarttır. Bu itibarla eşlerimizin, çocuklarımızın rızasını gönüllerine alalım. Alalım ki hanelerimiz huzurlu, bereketli olsun. Evlatlarımızın geleceği parlak, bahtı açık olsun. Hayırlı kapılar açan Yüce Tanrımız bizlere de hayırlı kapılar açsın. Sevgili dostlar, zaman ayırıp bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ülkemizde son günlerde artan kadına şiddet olaylarının bir an önce son bulması dileğiyle ve gelecek güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. İyi işimiz, güzel eşimiz, Hızır yoldaşımız olsun. Aşk olsun dostlar, aşk olsun.